dijital iletişim araştırmalarında Ipsos'un global lideri olan Ipsos Connect CDO'su Andrew Bradford'u davet ediyoruz alkışlarınızla. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. I thought I'd just start off by saying that I've been here nearly 24 hours now, and I haven't seen any signs of rage. I've seen no anger. I've just seen smiles. So if it's okay, I'm going to choose to ignore that very, very good data science earlier, and I hope that's a fairly encouraging sign. I should also say that it's my custom when I come to these conferences as an international speaker to sometimes have a bit of a competition with the other international speakers to see who's got the silliest head of state. And it's normally me that loses. We've had Tony Blair, we've had Gordon Brown, and the list goes on. Which is why I was so glad that Alison was here today. She's missing now, and I'll pay for that later. As a Brit, I know there are three truths in life. One is that everyone hates Manchester United. The second thing is that the Beatles are overrated. And the third thing is that when I fly from London to Istanbul, I expect to come from grey, depressing, cold weather to sunny, azure, blue skies. Today, only two of those things are true. So I'm a little bit unsettled. Speaking of things that may or may not be untrue, we thought we'd talk a little bit about digital today. I think it's fair to say that digital is a clearly defined area of doubt and uncertainty. And there's lots of good reasons for that. It's complicated, pure and simple. I thought today we'd talk a little about, in particular, media and advertising within the digital area. And I thought I would try and ask three very simple questions, to which we all know there are no simple answers. If there were, we'd all be very rich. Okay? So, is digital media efficient? Is it economic? And is it effective? I'm going to argue today that the one thing that it's probably not is efficient. Which is odd, because that's really the big thing that digital media has been selling itself on for the last 10 or 15 years. The most measurable medium, we've often heard. I will say that it's the most measured medium. There is a very important and subtle difference. Okay, so let's kick off. Is it efficient? Can it deliver large audiences? We know that it can deliver small ones. Can it deliver large audience, and does it make the investment work hard for our clients? I hope most of you have seen a slide like this before. This is the ecosystem. On the far left over here, we have the marketer, and over here we have the consumer. And in between, lots of companies in the supply chain, adding data, insights, services, professional services. Now the truth is that they all want to be paid. And that's okay if they're delivering value. Ipsos are in here. We hope we deliver value. But if they're not delivering value, then there's a problem. This disintermediation between the marketer and the consumer is leading to death by 1,000 cuts. And let me show you what I mean. I'm going to show you some research. This is actually upside down. But I'm going to show you some research here. What this chart, which is upended, should be showing is that if the client spends, let's say, $100 on their media, 5% goes to its agency of record, 15% to the agency trade desk. This, of course, is pretty normal for disciplined traditional media. No problems here. But look at all of the other fees that come out of that $100. 10% to a demand-side platform, 25% to tech and data fees, another 5% to an exchange. I haven't included something called a supply-side platform here that would also be here. Before your media reaches the media owner, at which point they take their margin, and you only, of course, pay for
viewable Ve de impressions. bununla da ilgili So before you know where you are, your $100 is only buying about $40 worth of media. Eğer ki 40 Okay, dolar that's an değerinde appalling medya loss satacaksınız of ya da working yayınlayacaksınız, capital. o zaman tamamen işletme sermayesinin ortadan kaybolmasına tanıklık edebilirsiniz. And it doesn't get all that much better anyway. Bu daha da iyi Here's gidiyor an gibi example görünmüyor. from a Ekranlarına friend of bir mine who başka, runs a media auditing örnek company, one of veriyoruz. a Bir tane global media arkadaşım auditing var, company in the UK. küresel bir medya denet There's a şirketi var, campaign denetim starts on the şirketi 10th of var. Bir October kampanya and runs to the başlamış 28th of 10 Ekim'de November. ve de Now, to 28 begin Kasım'a with, kadar devam there's a edecek. good split Burada iyi bir of the aslında inventory deployments ayrıştırma across the var. different times of Farklı day, the çünkü segments of the günler day. var, farklı gün segmentleri var bunun Okay. içerisinde. So we've got mornings, Yani, afternoons, evenings. sabah var, öğlen var, akşam Night times var, in black. gece yine zamanını siyah Look olarak what burada happens through the yazmışlar. life of the campaign. Burada kampanyanın yaşam As döngüsü more and more neler oluyor inventory bakalım. is deployed toward the end Daha of the fazla campaign at envanter night. aslında bu kampanyaya gece Now, giriş most yapmış. clients don't really know this Birçok goes on, müşteri and bunun in nasıl böyle fairness, olduğunu da most bilmiyor. agencies will Ve do a birçok lot ajans of da what they zaten, can do to make sure this doesn't happen. genellikle bunun olmaması için de elinden geleni Okay, yapmaya but çalışıyor. this happens Ama a bu lot. çok fazla And sayıda who do you think gerçekleşiyor. is Peki watching kim bunu your advertising takip ediyor? at 2 o'clock in the morning? Well, if Gece you're in mesela London, 2'de. it's Eğer ki usually İngiltere'de quite drunk olsaydınız, young men, sadece çok sarhoş gençler olarak whilst they're engaged in cevaplardım. other activities Çünkü often. herhangi bir aktiviteleri de So, olmadığı için gece 2'de There muhtemelen are onlar some issues in bakardı. the way that the working capital is İşte deployed. işletme sermayesini konuşlandırıldığı yer Here's some burası. work that I worked on Burada previously daha önce yapmış olduğumuz of bir işi a number of görüyorsunuz. campaigns Çeşitli run kampanyalar across tabii media campaigns run across gerçekleştirdik. Europe. Çapraz yine dijital medya TV and digital. kampanyaları Look yaptık. at the Televizyon ve average dijital olmak incremental üzere. reach of Buradaki digital. ortalama 2%. büyümenin online'da %2 Now, digital olduğunu natives görüyorsunuz. will Dijital often claim natifler they'll hit 20, 30, genellikle 40%. %40-30 There's a simple piece of arithmetic. söylerler. Lots Ama of burada people watch matematik çok television. basit. Birçok insan It's very televizyon difficult to izliyor. find people İşte o who yüzden did not de, see a campaign on TV. televizyonda So the herhangi bir incremental kampanyayı görmemiş audiences that insan digital bulmak can çok deliver zor. are actually İşte o yüzden de very small. dijitalde ve onun ulaşabileceği Look what insan happens sayısı when da we çok break ufak that gibi down. görünüyor. We've just Peki seen bu the all hikayesi adults. nasıl olabilir? Now look at two Şimdi bir audiences. tane And farklı there's good türde news for kitleye digital here. bakalım. Bu da If you dijital look at için the iyi haber 25 olarak to adlandırılıyor. 54-year-old Eğer ki housewife range, 24 yaş the arasındaki average ekonomilerine incremental bakacak reach is olursak, burada ortalama büyüme 0.2%. artışı That's a rounding error. 0.20 olarak That's görünüyor. meaningless. Bu aslında çok But over here, manasız bir değer. Yani çok 15 az. to 34-year-old males, 15 ile 34 nearly yaş arası 20% incremental erkeklerde reach. And I think this is artışın probably %19 symptomatic of olduğunu the fact görüyoruz. that Bu TV and muhtemelen digital şundan have kaynaklanıyor. quite Televizyon ve complementary dijital, audience skews and audience biases birbirini tamamlıyor ama bir yandan da that birbirini allows them to have quite a zıt complementary olabilecek effect in the kavram. way that they lay down an İşte, audience for an advertiser. Mesela ikisi de izleyici ve kitleye dayanıyor. At which point you might say, well, that's fine, Tamamlıyorlar. but Ama social birbirine media is iki fantastic and it ayrı will come to araçlar. our Tabii rescue. sosyal medya bir Well, noktada maybe not so. çok iyi This olarak is algılanıyor, Facebook's tercih data, ediliyor. not Ekranda mine. Facebook'un verisini görüyorsunuz. Benim şahsi verim değil bu. For brands with over 1 million fans, just 1 milyondan fazla 0.06% takipçisi of olan them markalar. Sadece interact bunların, with the average Facebook post. 0.06'sı Again, rounding error. bu Facebook postları aracılığıyla Okay? Facebook have been telling kitleleriyle advertisers this iletişime for a geçiyormuş. very, very long time. Ve bunu aslında It Facebook has uzun to be zamandan said, and beri I should yayınlıyor. point out that if you're Şunu da after söylemek a lazım. very Eğer ki large gerçekten, audience, çok it geniş is bir the kitleye large ulaşmak global istiyorsanız, registration databases like işte YouTube, like Facebook and Amazon that can deliver huge audience. But they're not necessarily delivering for social media. The clue is in the title. It's a social media. In Australia, if you look at the top 50 Twitter accounts, the first brand doesn't occur until rank number 45. Social media is about people, as demonstrated this morning, not necessarily about brands. Let's play a little guessing game now. Twitter. In the UK, I've taken 3 companies, British Gas, an old state-owned gas provider, Sky and Vodafone. You can see the customers there. So, British Gas, how many of British Gas's customers are following them on Twitter, do you think? Acaba kaç tanesi sizce Half? Twitter'da takip ediyor Quarter? British Gas'i? Çeyreği mi, yarısı mı? 0.6. But that's okay, because British Gas is Toplamda boring. 10.000. Evet. Who normal. cares British Gas'e about tabii your birazcık gas? sıkıcı yani. Kim gazı umursasın Okay, ki yani? I don't. My Ben wife deals şahsen with everything. açıkçası hiç umursamıyorum Um, çünkü zaten ev she işleriyle repeatedly tells me. karım ilgileniyor.
hep bana we'll go for a o sexy bilgi media veriyor. brand because this must be much, much higher. This must be an Medya order of da magnitude belki higher. birazcık daha farklı Well, olabilir. Sky it's hemen 3 buna bir times higher, örnek. nearly. Bakalım 3 katı kadar And daha what about fazla çıktı. Vodafone? Twitter Everyone's talking about Sky'ın Vodafone. Vodafone. Herkes Oh dear. Vodafone'dan bahsediyor değil mi? Bakalım orada ne çıkacak? 201 Now, milyon between çıktı. these three Bu companies, üç şirket as far as I can work arasında out, there are 70 people 70 tane managing kişi their var. social media accounts. 70 kişi bu sosyal medya hesaplarını bu şirketlerin Now, let's take yönetiyor. an average salary in the UK, £40,000. Ortalama 70 maaşta times 40 bin 40,000 is a lot of poundsa money. ve bunu da This is 70'le supposed to be çarpacak olursanız earned çok free fazla para media. harcanıyor yıllık olarak bu kişilere. Now, Bu aslında there will be ücretsiz tweets, bir there will be a medya. volume of tweets. This is just the Tabii bir de customers. tweet volümü But I olabilir. don't think that Bu we could müşteriler say that this is açısından böyle mass ama coverage. yani yaklaşık olarak kitlesel şebeke alanı bu But the şekilde news does get gibi better. görünüyor. Ama biraz da iyi Ubiquity, haberlerden which is the largest global bahsedeyim media size auditor, over about isterseniz. 900 campaigns, has 900 shown tane that, oh kampanya dear, digital is gerçekleştiren not bir very good at delivering an ROI. Onlar bu Okay, çalışmayı TV the benchmark, gerçekleştirdiler. Burada televizyon bir digital down kıyaslama here at aracı 0.24. olarak But there's good alındı news. ve de dijital burada 0.24 When you gibi pry bir apart sonuç that ortaya average çıkardı. Eğer of ki buradaki ortalamalara 0.24, bakacak olursanız look what we get. 0.24 ile buradan net karşımıza çıkıyor. 1.68 Maksimum olarak as the 1.68. maximum ROI Buradaki value. maksimum değer That's significantly olabiliyor more ve bu ROI than aslında television. televizyona kıyasla daha fazla So ROI digital gibi can görünüyor. Buradan deliver. da anlıyoruz ki dijital gerçekten de bir But the noktada fact is insanlara that it's ulaşabiliyor. not at the Ama moment. şu And aşamada I think a big part of that gerçeklikte is nedir diye behind this bakacak issue of a olursak loss of realitede working öyle bir şey capital and yapıyor an gibi inability to görünmüyor. generate very Çünkü, large audiences. çok fazla kitleye ulaşamama So gibi is it çeşitli effective? ihtimaller Can it var. engage Bunlardan audience? Can it bahsetmiştik. drive a Peki, direct bu response? acaba And can it verimli build mi? brands? Yani bu acaba kitlelerle Well, iletişime geçebiliyor trust is mu? very important. Bu noktada We all know that güven there's been a çok huge önemli. amount Bu of konuyla scandals over the alakalı last couple of skandallar years. tabii yaşadık son These birkaç have senede. eroded confidence in both the consumers from a privacy perspective, but also in the industry as well. We've had scandal after scandal. And we do see that internet ranks more highly in terms of tending not to trust. Predictably, amongst millennials, there are higher levels of trust. Why? Because the internet for them is about the expansion, expansion of their own identity. And actually, it's a very difficult thing to do if you're being privacy compliant all the time. So these are things that are going to be rubbing up against each other. But privacy is a big issue. However, the local picture is quite encouraging. Trust is relatively high. Okay? So for those media who have sold themselves for years as the most trusted medium, like radio, where I come from originally as well, trust becomes very important in the way that the messages are communicated. There's also plenty of evidence to suggest that online being a very forward medium can engage with audiences with video campaigns in a way that TV would struggle to. We've also seen here from biometric engagement that people watching YouTube ads are very highly engaged, much higher than they would have been with television. And in fact, we see a consistent pattern that 62% of all YouTube mobile advertising receives viewers' attention. And attention is so important, particularly around viewability, compared to only 45% for television. So it can be incredibly effective at delivering a message. And we've also seen a massive trend toward personalization. But it's not as easy as we think. There are things that are driving personalization. Firstly, the fact that we can. The fact that we can find people. Of course, I've just misled you there. Tabii burada sizi I can find devices. biz burada aygıtları bulabiliyoruz aslında. Tam olarak insanları buluyoruz demek istemiyorum. Bunların ikisi çünkü birbirinden çok farklı. We have the promise of zero wastage, precision marketing allowing people to have no wasted ads. Okay? But there are some things that prevent it. We've seen in Europe this month the implementation of GDPR that operates for all businesses who are operating in the EU, regardless of where they're headquartered. We also have a nagging feeling that devices don't necessarily equal people. Now, there are some places, particularly the registration
databases like Google, Amazon, Facebook, and any other registration database providers that we'll have in local markets that have a good relationship between the master account and the various pixels and cookies coming in from different devices. Could be mobile, could be tablet, could be PC. But by and large, for third-party targeting, which is the bulk of targeting in the industry, we have no idea what the relationship is between people and devices. It's usually modeled. Therein often lies a problem. We've got increasing levels of browser blocking. Chrome, Safari now blocking third-party measurement tags. Google, at the moment, in the process of becoming GDPR compliant, are blocking third-party measurement tags as well. This raises an interesting question. Who's going to measure them? There's an old adage that nobody likes to see the referee run out onto the pitch at Old Trafford wearing a Manchester United scarf. Hakemin Manchester United'ın formasını giyerek sahadan koşmasını istemez diye İngiltere'de eski bir atasözü vardır. Aynen bunu şu anda buraya da bence uyarlayabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir şeyi kabul eder miydik? Başka bir aygıt gelsin ya da araç gelsin Google haricinde de bize yardım etsin. Hayır istemezdik. İşte tabii çok fazla mesele var dediğimiz gibi kişiselleştirmenin önünde. Ayrıca daha önce sanırım bir önceki oturumdaydı. Şundan bahsetmiştik. Ekonomik bir köpük var. 2000'lerin başında oluştu bu. Şu anda bu biraz entelektüel köpeğe doğru döndü. Çünkü skandal üstüne skandal yaşıyoruz. Ancak aynı zamanda çeşitli çok yine etkili analizler de gerçekleştirdik. İşte insanlar mesela IPA'den satın alma gerçekleştiriyorlar. Bunlar bağımsız bir reklamcı İngiltere'de ve de herhangi bir veri tabanı bakmak istediğiniz çeşitli yine tutarlı sonuçlar, veriler elde etmenize yardımcı oluyorlar İngiltere'de. Bununla da alakalı görüntülemeleri ya da gözlem geçirmeleri görebilirsiniz. Profesör Mark Ritson zaten duymuşsunuzdur. Onun bir çalışması da var. Kendisi bu konudan çok bahsediyor. Ve de bir matrix zaten koyuyor ortaya OTP ile alakalı olarak. O yüzden de bunu takip etmek de çok zor ve sıklıkla da bizi aslında yanlış yönlendirebiliyor. Peki bu ekonomik mi? Tasarruflu mu? Or killer, depending on your point of view. Bakış açınıza göre ya öldürücüdür ya da çok sevimlidir. Friend, very good friend, his wife has a business that onun eşi bir işte çalışıyor. Çok niş bir aslında iş kolu bu. Eşinin çalıştığı iş. Paraphernalia stuff to dog owners. Köpek satıcılarının çok spesifik bir ürün satıyor. My friend's wife arkadaşımın eşi burada Alman kurdu sahibi olan 40.000 kişiyle iletişim halinde ve bunlara $100 bu ürünü satıyor. Ve 40.000 kişi var bunun sahibi ve hepsi alıyor bunu. Alman kurdu sahipleri ve bunu da hesaplayacak olursanız bu satmış olduğu fiyat üzerinden 40.000'le çarptığınız zaman gerçekten çok güzel bir para gibi görünüyor ve de bunu çok aslında maliyet verimli bir şekilde satabiliyor. Tabii dijital içinde CPM'den de bahsetmek lazım. Buraya bakacak olursak çok düşük gibi görünüyor. Özellikle kablo TV, dergiler, gazeteler, televizyon yayını gibi şeylere bakacak olursanız göreceksiniz ki ortalama CPM şu anda endüstride çok düşük gibi görünüyor ve bunlar güzel haberler. Yani bir süre daha dijitalde devam edebiliriz ama sadece geniş kitleye belki hitap edemeyebiliriz. Ancak, her zaman bir ancak vardır değil mi? There are early signs that this could become a problem. Bunun bir problem olabileceğine dair erken işaretler gelmişti. Eğer şuraya bakacak olursak dijital medya fiyat enflasyonunun aslında enflasyonu aşmada çok ileride olduğunu görüyoruz. Yani fiyatın %10'u kadar daha fazla gibi görünüyor. Super Bowl'u da ekleyecek olursanız buna %13 belki 7 kat kadar daha fazla gibi görünüyor video reklamlarına kıyasla. Yani buradaki maliyetler artıyor. Biraz da şuraya bakalım. Burada da bu arada çok kocaman bir ekranın önündeyim, sağa sola yürüyorum. Buraya bakacak olursak, ITV'de İngiltere'de yetişkinler lineer televizyonda bunu alabiliyorlar. Nüfusun %75'inde bunu izliyor CPM'i. 8 pound'a eğer dijital alacaksanız aynı CPM 17 pound'a çıkıyor.
Yani görüyoruz ki videoda televizyonun parasına kıyasla 2 katı kadar daha pahalı. %70 penetrasyon televizyonda, ancak videoda hiç onu bilmiyoruz bile, penetrasyonun ne olduğunu. Muhtemelen %1'den daha azdır. Bu doğru mu? Yani biz bunun için mi ödüyoruz? Evet, eğer verimliyse tabii ki doğrudur, ama işte bunu daha başka impresyon da almayı aslında planlayamazsınız. İşte burada dediğimiz gibi endüstrinin içerisinde çeşitli meseleler var ve bu da bizi şu soruya götürüyor. Acaba bu ne kadar süreyle kabul edilebilir olacak, özellikle envanterimizi yok etmede ve de en iyi reklam hangisidir bunu anlamada? Eğer ki size CPM için 17 pound harcıyorsanız, o zaman bir servet harcamanız gerekecek buna reklam yapanlar olarak. Ve bu da test de edilemeyecek ve de aslında bir risk yönetim egzersizi olacak ve başka da bunun ötesine geçemeyecek. İşte neden bu fiyatlar bu şekilde? Acaba bu sonuçları değerle mi alakalı, yoksa bunlar açıkçası bizi korkuttuğu için mi böyle? Yani bu arada televizyon şirketleri tabii paketleme ile alakalı çok çalışma gerçekleştirdiler. Özellikle bu fiyatları da tabii aşağıda tutabilmek için alternatif çalışmaları gerçekleştirdiler, ama piyasadaki fiyatlama şu anda bana çok gerçekten ilginç, garip görünüyor. Okay. So, is digital effective? Yes. Dijital peki etkili mi? Evet, ama burada sınırları da var. Bunun yani her zaman belki ilk odaklanmamız gereken cevap olmayabilir. Ekonomik mi peki? Elbette ki, ama envanter fiyat enflasyonu da pek olarak geliyor. Ve benim düşünceme göre tabii verimli mi diye sorarsanız, hayır, verimli değil. Yani bence değil. Bu endüstrinin yapısıyla da alakalı değil. Yani burada işte şirketler işte başarısızlığa uğruyor diye de bunu söylemiyorum. Sanki endüstrinin bir yansımasıdır. Birçok kişinin, yaratıcı ajansların odaklanması gereken şeylerden birisi bu. Gerçekten de zorlu bir mesele ve dijital verimli değil bana göre. İşte yine şahsen belki şunu söyleyebilirim. Neden acaba dijital performans şu anda potansiyel sergilemiyor, göstermiyor? Şu an %1'de gördük, çok büyük bir fark çıktı. Genellikle bunun için sebeplerini anlatmaya çalışayım. Az sayıda insana hitap ediyor. Günün sonu hiçbir zaman sanki 90'lara kadar çıkamayacak gibi görünüyor. Ama eğer ki az sayıda insanı hedefliyorsanız, bu arada çok fazla dijital medya yine sahibine bakabilirsiniz. Onların online olarak kartlarını inceleyebilirsiniz. Birçok vakada göreceksiniz ki bunlar aslında %100'den daha fazla sayıda kişiye ulaşabileceklerini iddia ediyorlar, ama bu mümkün değil. Tabii çok fazla işte mesaisi var dedik, bunun kaybı var dedik, bu da önemli. Ayrıca kötü bir hedefleme gerçekleştiriliyor. Maalesef zayıf bir şekilde hedefleniyor katılımcılar. Burada enflasyon da çok önemli. Bazı işlerde çok güzel olduğunu oluyoruz bunun. Mesela kayıt veri tabanı vesaire gibi iş kollarında, ancak eğer ki üçüncü taraf hedeflemesini kullanan bir iş koluysanız bu tam olarak da böyle değil, ya da zayıf kalitede yaratıcı olması bunun da bir diğer başarısızlık sebebi olabilir. Kaç saniye mesela YouTube'da harcıyorsunuz bir reklam izlerken? Bazen müşteriler bize geliyorlar ve diyorlar ki bir dakikalık işte bir reklamımız olsun, biz bunu dijitalde test edelim diyorlar ve biz parasını almak istemiyoruz bile bu müşterilerin. Diyoruz ki ben size ne olacağını söyleyeyim, yaklaşık olarak %90'ı bu reklamın izlenmeyecek. Çünkü insanlar web'i bu şekilde kullanmıyorlar. İşte bir diğer mesele de yanlış hesaplamalara odaklanma. Mesela tıklanma oranlarına bakılması ya da impresyon oranlarına bakılmalı. Bunlar teşhisle alakalı olan metriksler. Sonuç metriksi değildir bunlar. O yüzden de bunlara da yanlış bakılıyor. Ayrıca bu arada ben herkesle ilgili impresyondan bahsetmiyorum, ama zaten bildiğimiz şeyler değil. Zaten çoğu aktivitede de görmüşüzdür. Baryan Shop'ta ve de yine RPM'de de görmüşüzdür. Yanlış bir anlamı var. Çok fazla kısa vadeli satış etkileri uzun vadeli marka stratejilerini etkiliyor. Bana isterseniz inanmayın, belgelere bakın. Bu açıkçası doğru bir şey değil. Çok da inanılacak bir şey değil. Okay, so
Peki markalar ne yapabilir? Şimdi yalnızca bu benim aslında yaklaşımım ve çok da olgun değil. Ön test video formatına bakmanız gerekiyor. Eğer video formatına çok para harcarsanız, mesela 22-23 dolar gibi para harcayacak olursanız belki teste değer aslında. Büyük fikrin net olarak sunulduğundan emin olunuz lütfen. Diagnostiklerinde yerinde olduğundan emin olun. Eminim bu pazar aslında IAB ve medya reytingleri için önemlidir bu pazarda. Bu amacın marka mesajının doğru iletildiğinde emin olun. Bir de aynı zamanda medyanın gereksinimleri var. Doğru şekilde, doğru zamanda iletilmesi gerekiyor kampanyanın. Yani mesela sabahın birinde iletmeyin mesajınızı eğer net bir amacınız yoksa. Aygıta ve bağlama göre optimizasyon yapılması gerekiyor. Medya planının oluşturulması gerekiyor. İnsanlar nasıl karar aldığını hatırlayın lütfen. Ve tutarlı olarak farklı medyaları kullanırken tutarlı mesaj verin. Medya sizin yaratıcılığınızı aslında optimize etmenizi sağlıyor. Buna bakmak gerekiyor. Ve aynı zamanda aynı şeyi dijital veriler için de kullanmanız gerekiyor. Ve geleneksel verileri disiplin altına almak için bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi hızlıca buna bakacağız. İlk bakacağımız şey şu: pazarda görünebilirlik standartları var. Mesela bir videoyu 2 saniye görürüm. Buna ödeme yaparsınız bu durumda. IAB size bunu taşıyabilir. En ilerleyici ve pozitif adımlardan biri aslında medya satın alımında. Çünkü neticesinde müşterilerin bu bir amaç doğrultusunda reklam alması söz konusu oluyor. Şimdi bunu hatırlayalım. Görünebilirlik, izlenebilirlik yalnızca browser tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla reklamlar var. Ancak herhangi bir sıkıntı yok bunda. Hepimiz bunu anlıyoruz, değil mi? Bir de uygun olmayan bir gerçeklik var. Eğer reklam 5 saniye içinde kendini yok ediyorsa ne oluyor? Ya 1 saniye gerekiyorsa neden 2 saniye satın alıyorsunuz? Ne kadar olması gerekiyor sürenin? Şimdi burada yapmanız gereken şeylerden biri reklamın ne kadar süre görülmesi gerektiğini göz önünde bulundurmanız lazım. Mesela 20 milyon ya da 40 milyon 2 saniyelik maruziyet yerine mesela 10 milyon 5 saniyelik maruziyet söz konusu olabilir. CPM'ler artırlar ve yatırım daha az olacaktır. Neticesinde daha etkin bir şekilde envanterinizi kullanacaksınız böylece. Şimdi sözlerime son verirken küresel araştırma alanında çalışan kişilerle görüştüğümde Londra'da, mesela Mindshare, Densu gibi şirketlerde çalışanlarla görüştüğümde, LMD gibi şirketlerde 3 ya da 4 şey ortaya çıkıyor aslında. Verilere baktığımızda hatırlamamız gereken dijital çağda. Ve tabii ki araştırmacı olarak yalnızca 3 değil 5-6 madde vardı aslında. Öncelikle browserları şişirmeyin ya da aygıt ID'lerini, reklam ID'lerini, fingerprinting'i insanlarla doldurmayın. Tüm bu ölçümler son derece önemli ve değerli, faydalı. Ama lütfen bunları şişirmeyin. Çünkü her şeyi karıştıracaktır ve olumsuz etkileyecek hayatımızı. Mutlu muyuz? Yani insanların verdiğiniz hizmetten. Bence bizim bunu kabul etmememiz gerekiyor, ötesine geçmememiz gerekiyor. Online ölçüm şirketlerinin yaptıklarından memnun muyuz? Çok fazla detay var aslında ama yalnızca şunu söylemekle yetineyim. Dijital panellerin çoğu aslında panel değil. Yani cookie panelleri ya da aygıt panelleri oluyorlar ama aslında ilintili bir veri tabanı olmayabiliyor. Bunun sonuçlarından biri şu: online ölçüm kampanyaları verinin panelistten değil, basan kişiden alıyor. Veriyi yayan ortamdan alıyor. Yani ölçüm şirketiyle publisher arasında bir fark var aslında. Ben bunu gördüm de zaten. ALA'da geçirdiğim zaman içinde bunu görmüştüm. Büyük veri, evet, harika, bize detay veriyor ve hız veriyor ama aslında bir şeyleri temsil edeceğim. Lütfen bunu hatırlayın. Keşke bunu düşünseydim aslında geçmişte de. Verilerinizi ucuza,
ucuz ve hızlı yoldan ulaşabilirsiniz. İkisini seçin. Çünkü genellikle 3 şeyi yakalayamazsınız. 1-2 örnek var aslında kuralın dışına çıkan. Ama yine de bizim daha talepkar olmamız gerekiyor gördüğümüz verilerle ilgili olarak. Son derece önemli. Biz televizyonda analistin açıklamasını kabul etmezdik aslında. Dijitalde de aynı şeyi gördük. Dolayısıyla sözlerime yavaş yavaş son vereceğim ve size bir önerim şu olacak. Dijital sektörde tüm aslında sektörlerin, tüm iyi sektörlerin yaptığı şeylere lütfen bakın. Sizin kıstasınız bu olsun. Diğer sektörlerin neler yaptığına bakın. Şimdi video göstereceğim size. Daha fazla özet yapmayacağım, özet sunmayacağım. Hızlıca bir video izleyeceğiz ve ardından bakacağız. I'll be right there. Now, the storm is affecting thousands of families, people still in desperate need of aid. When the night has come Where we at? We got a dance order. and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Great, wasn't it? Thank you. Harikaydı değil mi? Teşekkürler.